Selamlar, nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Video serimizin yeni bölümünde Marvel dünyasının oldukça popüler karakterlerinden Thor'un Mjolnir isimli çekicini ürettik. Bu çekicin şu anda görmüş olduğunuz gibi iki adet versiyonu bulunuyor. Bir tanesi anahtarlık şeklindeyken diğeri normal düz bir form şeklinde. Burada STL dosyasını sizle paylaşacağım birazdan. Birkaç ayarı var. Onları da iyi bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ürün gerçekten çok başarılı. Şöyle elim almak istiyorum ebatını görmeniz için. Ele oturuyor. Hiçbir şekilde sırıtmıyor. Yani ebat olarak. Oyuncak gibi kalmıyor elinizde. Roleplay yapanlar ya da tiyatro gibi çalışma yapan arkadaşlar için gerçekten ideal bir ürün. Çünkü almaya kalktığınız zaman yabancı sitelerde çok yüksek fiyatlara satılıyor. Türkiye'de de ben pek bir üretim göremedim. Satanlar da iyi fiyatlara satıyorlar. Zaten video serimizin asıl amacı evde üretim yaparak insanların ek gelir elde etmesini sağlamaktı. Burada ise anahtarlık versiyonunu görüyorsunuz. Bu da oldukça güzel, tatmin edici bir boyutta. Cebinize attığınız zaman yani hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyor diyebilirim. Hatta ben ne zaman çıkarsam birileri ya hediye almak istiyor başka arkadaşlarına, çünkü bunu yaptığımı biliyorlar, ya da kendileri istiyorlar. Oldukça fazla satışını yaptım, hediye ettiğim de oldu. Kesinlikle öneririm. Çünkü insanlar gördükleri şeyleri elde etmek istiyorlar. Zaten arkada Dobby karakteri var. Bunu da diğer videomuzda yapmıştık. Şunlar da devamı gelecek diğer figürlerimiz. Bunların hepsini zamanla paylaşacağım. Fiyat konusunda ise size şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Şu küçük olan 1,5 saat gibi bir sürede çıkıyor. Tabi bu kalite kısmında işler değişiyor. Bunu çok HD bir şekilde basmak isterseniz yazınızdan, şöyle yazımızı da göstertelim. HD bir şekilde basmak isterseniz süre uzuyor. Sizin artık tatmin durumunuza bağlı bu. Günde 5 tane çıkartırım bana yeter derseniz, kaliteli olsun derseniz daha iyi fiyatları isteyebilirsiniz. Ama ortalama bir ürün istiyorsanız benim satış fiyatım 5 ile 7 lira arasında. Bazen 10 liraya kadar çıkabiliyor. Benim sattığım fiyat bu. Büyük içinde 100-150 lira arasında bir fiyat isteyebilirsiniz. Çünkü buna gerçekten değiyor. Filament rengi olarak da ben metalik ya da böyle gerçekten gri'nin koyu tonlarını öneriyorum. Çünkü boyama derdiniz olmasın. Boyama işin içine girdiği zaman gerçekten uğraştırıyor. Hem de sizin maliyetiniz artıyor. Şu an aktarmak istediğim en önemli şeyleri söyledim. STL, daha doğrusu Kura kısmına geldiğimiz zaman modelimiz zaten yorumlardan erişebileceksiniz. Ben oraya linkini koyacağım. Modelimizi ben ebatını hiç ellemedim. Anahtarlık şeklinden bahsediyorum. Burada ölçekleri yazıyor. Aynen siz de bunları yaparsanız problem olmaz. Büyük olanını da kendiniz seçersiniz. Onunla ilgili hemen bir ön gösterim yapacağım birazdan. Ben modeli yan yatırmayı tercih ettim. Çünkü baskı yaptığımız zaman altındaki destek kısımları, bu kısımlar oldukça fazla zaman alabiliyor. Bunu dikey şekilde yaptığımız zaman, yani şöyle yaptığımız zaman, hazırda kısmına geçelim. Bunu dikey yaptığımız zaman çok daha fazla zaman alacaktır. Hatta bir gösterelim. Dilimle yaptık. Aradaki fark, toplu üretim yaptığınız zaman cidden can sıkıcı olabiliyor. O yüzden üreteceğiniz modellerin ebatları, yönleri çok önemli. Mesela şu an 2 saat 11 dakika çıktı. Maliyeti de 86 kuruş. Ama buradaki bildiğiniz gibi elektriği falan hesaplamıyor. Yaklaşık olarak 1 lira diyebiliriz biz buna. Bir de yatay şekilde buna bakalım. Bize ne kadar sürede ulaşacak, elimize geçecek. Şöyle yatıralım. Evet. Şimdi dilimle diyorum. Kura programında yaptığınız o ufak müdahaleler sizi çok fazla ileri taşıyabiliyor. Az önce 2 saat 11 dakikaydı. Şu an 1 saat 35 dakika düştü. Şu an ön izleme kısmında da bakalım şöyle nasıl olacak, nasıl bitecek. Şu an 177. katmanda, en yüksek katmanda son halini gösteriyor. Biz bunu başına çektiğimiz zaman başlangıcı şöyle görebiliriz yavaşça. Bunu izlemesi bile bence zevkli. Yapılırken tabi ortamda sıcaklaşıyor. Başında pek duramadığımız için böyle bize bir ön bilgi, detay veriyor. Kesinlikle
Güzel bir çalışma. Büyük halini ise onu da dilimleyelim. Burada ben ölçeklendirmeyi de otomatik buna bırakıyorum. Çünkü bir tarafı büyük bir tarafı küçük olduğu zaman cidden kötü oluyor. Bunu yaklaşık olarak biz bir 20 santim yapalım. Ölçeklendirme kısmına ben biraz önce geçtim videoda zaman kaybolmasın diye. Buradaki 225 milimetre yani 22,5 santim uzunluğunda, eni de yaklaşık olarak 15 santim, derinliği de 9 santim olarak gözüküyor. Yalnız şöyle bir durum var. Bizim bu yaptığımız yaklaşık olarak 16 saatte çıkarken burada 2 günde çıktı. Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle ebatından dolayı. Büyüdüğü için o milimetre, santimetre çok fazla etki ediyor olaya. Bir de ben daha önceden daha sağlam olsun diye dolguyu %40 yapmıştım. Bunu siz %20'ye ya da 15 civarına çekerseniz sizin için çok daha iyi olur. Süreden kısar. Şu an çok etki etmeyebilir belki ama normalde en büyük etkenlerden bir tanesidir. Aynı zamanda dediğim gibi bu HD gözükme kısmı var işin. O da en başta katman ayarlarında oluyordu galiba. Onu da bir geri dönelim. Bilgisayarımız izin verirse tabii. Katman ayarında 0,1'i seçiyorum ben. Eğer kaliteli bir baskı almak istiyorsam. Şu an buraya geldi. Evet. 0,1. Zaten buradaki açıklama kısmında yazıyor. Yani düşük yaptığınız takdirde daha kaliteli oluyor. Bu da sizin gerçekten yaptığınız o çalışmaya, emeğe değebiliyor. Fiyat konusunda birazcık araştırma yapmak istedim ben. Şimdi bir internet sitesi açıp yurt dışı fiyatlarını bir göstermek istiyorum. Şu an Amazon'dan karşıma çıkanları göstermek istiyorum. Bakın bu arkadaş boyamış ilk baştaki. 95 dolara koymuş. Emin olun bu satılıyordur da bayağı da güzel bir dönüş almış. Yalnız bu elektronik şekline dönüştürmüş. Bunlar da herhalde normal halleri. TL bazında da işte ne kadar edebileceğini aşağı yukarı buradan hesaplayabilirsiniz. 140 dolara koymuş. Adam LED koymuş ya da bir şekilde bunu daha alımlı bir hale getirmiş. Burada çok fazla çeşitleri var. Türkiye'de de şöyle baktığımız zaman hepsi burada da var. 1135 TL koymuşlar. Tabii orijinali daha iyi hali. Muhtemelen bu seri üretimdir. Bu tek tek uğraşacaklarını zannetmiyorum. Yanlarda da gördüğünüz gibi şunlarda çok büyük ihtimalle 3D yazıcıdan yine alınmışlar. 324 liraya koymuşlar burada. Ya ben bunu 150 liradan aşağı satacağınızı pek zannetmiyorum. Çünkü ebatı buradaki gördüğünüzden daha büyük. Buradaki ebatlar zaten birebir tutmuyor çoğu zaman. Yani gördüğünüz gibi bu ürünün satışı mevcut. Fakat fiyatları pek iyi değil. O yüzden sizin tercih sebebiniz fiyatlarınız olacaktır. Ona göre kendinizi o kalıba sokup ona göre hareket ederseniz çok daha iyi olur. Bu arada o doluluk oranını %40'tan %20'ye düşürdüğümüzde bir gün 19 saate düştü. Arada ciddi manada bir fark var. Diğerinde 2 saat, 2 gün bilmiyorum kaç saatti, 5-6 saat desek nereden baksanız gene bir 12 saate yakın ya da 10 saate yakın bir karınız var ki sadece içindeki doluluk oranıyla alakalı bir oran. Daha ince ayarlarıyla uğraşırsanız çok daha uygun, çok daha makul süredir bulabilirsiniz. Ben dediğim gibi yaklaşık 16 saatte yaptım bu çıkartmış olduğum şekli. Ayarlarını da şu an hatırlayamıyorum ama zaten ben her ne desem de sizin kendi ayarlarınız daha iyi olur. Çünkü yazıcı farkı var ortada. Sizin yazıcınızın performansı ile benimki zaten aynı değil. Bendeki CR10S Pro. Sizdeki belki çok daha yeni versiyondur ya da biraz daha eskisi olabilir. O yüzden tam olarak buradan saat bazlı hareket etmek yerine özel ayarlarınızla hareket ederseniz çok daha iyi olur. Şu anlık aktarabileceğim çok fazla bir şey kalmadı. Önümüzdeki günlerde birkaç Türk motifi içeren değişik videolar yapmaya çalışacağım. Hem biraz eğlenceli, espritüel bir video olabilir. Öyle bir hareket etme eğilimim var şu anda. Ama dediğim gibi bu tarz şeyler ya da şu arkada görebileceğiniz objeler, nesneler gayet satılıyor. İnsanların da
almak istedikleri şeyler. Videoların devamı için lütfen emeğe karşı bir saygı çerçevesinde bir sizden güzel dönüşler bekliyorum. Çünkü bunlar oldukça fazla zaman oluyor. Altında çok büyük emekler var. Umarım siz de bunlardan ek gelir elde edip bir yerlere gelebilirsiniz. Geldiğiniz zaman da sizden bu geri dönüşleri almak beni tatmin edecek. Hatta birkaç arkadaşımız telefon numarama ulaşıp bana mesaj attılar, konuştuk da. Bir şeyler yapanlar, yapmaya başlayanlar var. Fakat dediğim gibi bu gerçekten meşakkatli bir süreç. Diğer videolardan anlatmıştım zaten. Yani bir kere de her şeyin olmasını beklemeyin. Zor bir şey. Zaten zor olduğu için o gördüğünüz paralar dönebiliyor ya da duyduğunuz şeyler böyle oluyor. Çünkü insanlar yapamıyor, sıkılıp bırakıyor. Ama bakın makine evde. Yani burada duruyor. İstediğiniz zaman aç kullan. Sana kimse bir baskı da yapmıyor. Kendini iyi hissettiğin zaman ya da boşta kaldığın zaman bunu yapıp yapmaman tamamen senin elinde. Yani elinizdeki bu gücü mantıklı bir şekilde kullanırsanız sizin önünüze geçecek çok fazla kişi yok. Yani bu durumda bu cihazları kurduktan sonra aldıktan sonra tek engel sadece sizsiniz yani yapmamanız ya da üşengeçlik ya da artık her ne derseniz deyin. Olay sadece sizde bitiyor. Bu adım atmanız çok önemli. Ama sabırsız birisiniz kesinlikle bulaşmayın derim. Ama bir amacınız varsa bu belki sermaye toplamak amaçlı. Belki de sizi ek gelir sağlayarak rahatlatacak bir şey olabilir. Rahatlamanız da yeterli olabilir. Hatta bunu bu cihazlardan çok fazla alıp insanlar farm adı altında yani böyle bir çiftlik benzeri bir yer oluşturup normalde Bitcoin miningleri vardı böyle bilgisayarlar çalışıyordu. Bunun gibi üretim yapanlar var. Ya bu cihazlardan yan yana koymuş 20 tane 30 tane. Bodrum gibi bir yere ayarlamış. Çalıştırıyor. Seri üretim ürününü yakalamak da tamamen sizin elinizde. Bizim şu ana kadar çektiğimiz tüm videolar biraz daha özel tüketime giriyor. Fakat piyasada pek bulunamayan şeyler. Bulunsa da çok pahalı olanlardı. Biz bunları daha makul fiyatlara erişilebilir hale getirdik. Neyse konuyu daha fazla uzatıp dağıtmak istemiyorum. Kısaca bu ürünler gerçekten güzel. Hiçbir şey olmazsa bile satamasanız bile evinizde bir adet sizde bulunsa bence kafi. Hele ki seviyorsanız mükemmel bir olay olur. İlle de satmanız gerekmiyor. Yani hobi olarak da yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize bakın. Hoşça kalın.